En çok bence ortak çocuklarımıza zarar veriyor. Yani anne ya da babanın Ermeni olduğu ve o ailede büyümüş olan çocuklara zarar veriyordur. Ne tarafa geçecek o çocuklar? Hiç düşünüyor muyuz acaba psikolojik olarak? Tabii ki benim bakış açımdan gördüğünüzde bu imgede yani hırs dolu, kin dolu, intikam dolu, sürekli bir şeyler talep eden ve taleplerinde asla ve asla ölçüsünü tanımayan bir Ermeni imajı yarattığınız zaman ki diasporanın yarattığı Ermeni imajı bu, sanıyorum sevimli gözükmüyordur. Kendi insanlarından konuyu daha olumlu bakan insanlar için de sevimli gözükmüyordur. En son Atom Egoyan'ın Ağrı Dağı'ydı. Değil mi? Yani en etkili olan en son film. Çünkü daha önceki filmler de var ama Atom Egoyan'ın filmi biraz daha farklı bir boyutta gelişti. Örneğin Anne filminde anlatılan şeyler vardır. Türklerle ilgili çok olumsuz şey yapar insanlar ama bir Türk kahvesi içerler bunu anlatırken. Bir de güzel fal bakarlar. Bu şeyi gösterir. Belleğin arka tarafında Türkiye ile olan ilişkinin hala devam ettiğini gösterir. Şimdi şeyde yok. Atom Egoyan'a geldiğimizde geçen süreçte artık bu tür ortaklıklar yok. Ama orada da farklı bir şey var. Türkiye'ye geliyor. Niçin geliyor o çocuk Türkiye'ye? Eroin kaçakçılığı için geliyor. Peki nasıl geçti gümrükten, Kanada gümrüğünden? Kendisini aramamaları için tehcir öyküsü anlattı. Peki bu eroin kaçakçılığını meşru kılar mı tehcir öyküsü? Ama kıldı. Biz onu gördük mü? Hayır görmedik. Niye görmedik? Ya da kamuoyu niye görmedi? Dünya kamuoyu niye görmedi? Neden bu kadar çok ödül aldı? Şaşırtıcı bir olaydır değil mi? Sonra bir anne vardır. Tehcire tabi tutulduğu söylenen ki Van'ın merkezinde zaten böyle bir şeyin yapılması imkansızdı. Çünkü Van o günlerde işgal altındaydı. Rusların işgali altındaydı. Bir. Tehcir ne zaman ilan edildi? 27 Mayıs'ta. Anne evinden çıkarken, tehcir kararıyla evinden çıkarken, her şeyin olduğunu kabul edin. Evinden çıkarken bahçesindeki nar ağacından bir nar kopardı. Ve o narı yol boyunca her gün bir tane yerken, Charles Aznavour'du roldeki, yiyerek ölümden kurtuldu. Şimdi bunların tabii ki bir efsane olduğu, ta baştan beri sorduğunuz sorulara da yanıt diye düşünüyorum bunu. Yani efsane olduğu, böyle bir şeyin mümkün olamayacağı, koskoca bedenin bir tek nar tanesiyle gün boyu ayakta kalamayacağı olayı ayrı. Ona bir şey söylemiyorum. Tehcir kararı ne zaman alındı? 27 Mayıs'ta. Peki bu insanlar, nar ne zaman çiçek açar? Nar çiçek açarken meyvesi nasıl toplanır? Sorguladık mı? Sorgulamadık hiç. Bir. İkincisi ben Arşil Gorki'den bahsedeceğim. Arşil Gorki Ermeni ressam. Kanada'da yaşıyor. Nereye gitti Van'dan çıkınca? Erivan'a. Bakın biyografisi bunu yazar. Gerçek biyografi de bu vardır. Ne zamandan beri Suriye'ye giden yol Erivan'dan geçiyor? Bu yani böyle bir şey akıl almaz ama sanat metninin içerisine girdiğinde hiçbirimiz sorgulamadan gerçekmiş gibi algıladık. Ve gerçekmiş gibi de bunu kabul ettik. Diğerlerinde örneğin Sason'un oğullarında durum çok farklı. Çünkü Sason'un oğulları 1915 öncesini anlatır. Ve orada Osmanlı askerini çok böyle işini bilemeyen, mağdur olan ama bunun karşısında milliyetçi duygularıyla dolu bir Ermeni isyankarlar ve onları resmen Osmanlı ordusunu, Osmanlı askerlerini resmen parmağında oynatan Ermeni isyankarlar görürsünüz. O zaman psikoloji farklı. Çünkü o milliyetçi duygulara hitap etmesi gerekiyor. Yani geçmişinizle övünülmesi gerekiyor. Ama bugünkü durum farklı. Neden? Neden farklı? Çünkü dünya kamuoyunda
mağdur olmak durumundasınız. Yani 2 ya da 3 tane filmle dahi bunu net olarak görmeniz mümkün olabiliyor.